Oo, bayağı kalabalık buralar. Aha da bulduk otobüsü Saran'da. Saran'da? Do you have ticket? No, I don't have. Should I buy? Bilet alacakmışsın önce. Normalde otobüste şoföre verebiliyordunuz ya da işte biri geliyor bilet kesiyor ama şimdi bilet ofisine yönlendiriyor abi. Gidelim alalım biletimizi. Here. Thank you. Hello, good morning. How are you? Sorry, I put here. I record myself. No worries. One ticket for Saranda, please. What time is bus? 10:30. 10:30. Thank you. Your right side, number 5, Olgeno. On the right side, there is Olgeno on the top of the window. Okay, thank. And seat? Number 31. Number 31. Have a Thank nice you. day. Thank you. Şuradan biletimizi aldık. Şöyle göstereyim. Burada da bir takvim var. Yani otobüs saatleri yazıyor. Nereye gittiği ve otobüs saatleri yazıyor. Doğru mu bilmiyorum. Orayı bir kontrol edin. Ama işin en garantisi buradaki şoför abilere sormak. Bir önceki videoyu izleyenler hatırlayacaktır. Buradan Berat'a gitmiştik. Gelişi de anlatmıştım buraya nasıl geleceğinizi. Burada işte Arnavutluğun birçok bölgesine giden otobüsler, minibüsler var. Yes. Bu otobüs bizimkiymiş. Saranda. How many hours Saranda? God no. Yes. Yes. Traffic. Traffic. Oh, too much traffic? Yeah. Okay. Çok trafik var diyor abi. Bakalım. Gideceğiz artık bir şekilde. Umarım herkes iyidir dostlar. Nasılsınız? Videoya terminalde giriş yaptım. Güzel bir uyku çektim. Yunanistan sınırına doğru gidiyoruz. Arnavutluğun en ucuna gidiyoruz. Orası tatil bölgesi. Şimdi şöyle bir artık algı oluşmaya başladı insanlarda. Balkanları vizesiz Avrupa tatili olarak görüyor insanlarımız. Çok da haklılar aslında bu konuda. Artık Avrupa'ya gitmek zorlaştı. Orada tatil yapmak zorlaştı ama Balkanlara geliş bir tık daha kolay. O yüzden bir de vize olmadığı için daha rahat. Ekonomik olarak da insanlar daha böyle kaldırabiliyor buranın ekonomisini. Hani Türk lirasıyla tatil yapabiliyorlar diyeyim kısaca. Arnavutluk bence çok bilinmeyen, bizim insanımız tarafından atlanan bir bölge, bir ülke. Burada tatil yapmak nasıl olur? Bu videoda onu aslında birazcık inceleyeceğim. Belki bir sonraki videoyu da onun üstünde yapabilirim. Bilmiyorum. Gezeceğiz, göreceğiz, bakacağız orada. Çünkü birkaç tane farklı yer var. Gidip görmek istiyorum. Sizlere de göstermek istiyorum. Fiyatları da anlatmak istiyorum. Yani bu video ya da bundan sonraki videoda, yani 2 videoda da olabilir. Bir fiyatlara bakalım. Arnavutluk'ta tatil nasıl yapılır? Nerelere gidilebilir? Kaç para tutar? Anlatmaya çalışacağım. Elimden geldiğince göstermeye çalışacağım. Önce bir yola çıkalım ama. 60. Şöyle vereyim oradan. Parminderit. Kendime börek aldım da otobüsün kalkmasına bir 45 dakika var. Bir şeyler atıştıralım. Bu arada otobüs 15.000 lek, yani 15 euro yapıyor. Börekte 60 lek. Yarım sent diyeyim. Yarım dolar diyeyim. Yarım euro, özür dilerim. Kafaya dolara gidiyor. Peynirli aldım. Etli de güzel yapıyorlar. Patatesli de güzel yapıyorlar. Peynirli de güzel yapıyorlar. Yani ama biraz Makedonya'ya kıyasla porsiyon börekte ufak gibi. Adam yolun ortasında durdu ya. Bak, yolun ortasında durdu. Trafik kilitledi, bizi indiriyor. Daha iniyor millet, valiz alıyor. Of, 6 saat sürdü. 6 saat. Bir 6 saat ne kadar uzun olabilirse o kadar uzun oldu yolculuk. Ama manzara şahaneydi. Var ya, yani Akdeniz ayaklarınızın altında. Baba nasıl kornaya basıyorlar. Ne seviyorlardır ha. Böyle Akdeniz ayaklarınızın altında. Dağa çıktı çünkü. Dağdan geldik. Mükemmel bir deniz manzarası. Yer yer böyle otellerin olduğu kısımları gördük. İşte orada denize girenler vesaire. Onun dışında bazen kasabalardan geçtik. Oradaki koylar. İnsanlar o koylarda denize giriyordu.
Güzel bir manzara eşliğinde arada uyuyarak geldim. Şimdi tatil bölgesindeyiz artık. Birkaç gün buralarda vakit geçireceğim. Birazcık tatil bölgesini göstereyim sizlere. Nasıl bir sıcak var ya. Önce ama hostelime yerleşmem lazım. Ben burada hostelde kalacağım. Çünkü benim bütçeme en uygun konaklayabileceğim yer hostel. Gecelik 10 euroya bir yer buldum. Oraya doğru gidiyorum şimdi. Hostele geçmeden önce bir şeyler yiyeyim istedim. Birazcık karnım acıktı. Menüyü de aldım, sizlere fiyatları göstereyim. Fiyatları 100'e bölerseniz, mesela bu 800'lik, 100'e bölün ne kadar yapıyor? 8 euro yapıyor. Yani euro cinsinden hesap buluyorsunuz. Hello. Euro cinsinden hesabı bulursunuz. Salatalar 5 euro, 6 euro, 8 euro. Ondan sonra burada patates var, 3,5 euro. Burada bir meze var, 3,5 euro. Ondan sonra kebap var, 9 euro. Burada da böyle etli tavuklu bir şey var, 9 euro. Başka ızgaralar var burada. Mesela şöyle bütün tavuk 12 euro. Burada et ızgara var, 8,5 euro. Burada kebap var, böyle 4 tane kebap, 10 euro. Yine köfteli bir menü var, 11 euro. Burada bonfile var böyle, kemiksiz, 9 euro. Ben şundan sipariş verdim, 3,5 euro dürüm. İçine her şeyi koyuyor, orada salata malata var işte, onlardan koyuyor. Burada içecekler 2 euro. Bakayım, aynen 2 euro içecekler. Alkol içen varsa 2 euro, 3,5 euroya bira var. Şarap da varmış, 5 euro. Burada şarabın litresi 10 euroya satıyorlar. Hatta rakı da var. 1 euro. Tek şat ama. Şöyle hatta göstereyim sizlere salataları, bakın. Böyle. Ekmeğin içerisine koyuyorlar ya da pita var, pitanın içerisine koyuyorlar. Şöyle göstereyim. Burada şeyler meşhur, böyle fast foodçular, dönerciler meşhur. Ya da işte gidiyorsunuz restoranda yemek yiyorsunuz. Güzel yapıyorlar, fena yapmıyorlar. Yani içerisine bayağı bol salatasını, sosunu, bir şeyini koyuyorlar, o yüzden güzel oluyor. Falemindeeri anlamda şöyle geldi. Afiyet olsun. Sabah börek yedim, onda duruyorum. Acıktım birazcık, o yüzden yemek lazım dolaşmadan önce. Hostele yerleştim. Hemen kendimi sahile attım. Oo, serin su ha. Pis sanki biraz ya. Bayağı serin yalnız ha. Gerçi saat 6'yı geçiyor. Serin olması normal. Şimdi burası halk plajı değil, arkadaki otele ait. Gittim konuştum. Saat 6'yı geçiyor. Gir takıl dediler kafana göre. Para almadılar. Normalde 5 euro mu neymiş buranın girişi. Karşı tarafta halk plajı var. Evlere baksanıza. Buradan güzel gözüküyor. Gerçi biraz şey gözüküyor ya. Dağınık gözüküyor ya evler. Şöyle bir düşününce pek de güzel değil. Su bayağı soğukmuş yalnız ha. Renge baksanıza. Biraz yeşile kaçıyor. Şu karşıya tekneler yanaşıyor. Orası halk plajının yakınında olduğu için oraya gitmek istemedim. Çünkü tekne yanaşıyor ya, orası çok temiz değildir diye düşünüyorum. Gerçi burası da pek temiz değil. Tabii millet giriyor burada denize işte. Geç vakit olduğu için insanlar artık adını söyler, kaçmaya başlıyorlar. Akşam yemeği derken oh serin. Çok güzel serin vallahi su. Bütün gün sıcağı yiyince böyle serinlik iyi geliyor. Ufaktan kaçıyor herkes şimdi. Akşam yemeği vakti, sonra eğlence de vardır burada. Buranın eğlence hayatı da iyidir, gece hayatı da iyidir. İonya Denizi'ndeyiz. Hemen Yunanistan şu taraflarda kalıyor. Çok uzak değil Yunanistan sınırı. Hatta buradan adalara gemiler kalkıyor. İşte liman dedim ya, oradan gemiler kalkıyor. Normalde bütün plajların halka açık plaj olması taraftarıyım. Hiçbir şekilde vatandaş para ödeyerek girmemeli. Yani plajlar halklara aittir. Ama size göstermek babında böyle bir yere geleyim istedim. Hani ola ki biraz daha kafa dinlemek istediniz, ne kadara girebilirsiniz içeri diye düşündüm. O yüzden buraya geldim. 5 euro dedi abla. Belki normal gün saatinde 10 euroya çıkarıyorlardır. Çünkü akşam saati diye 5 euro demiş de olabilir. Şimdi ben hostele 10 euro ödedim gecelik. 10 euro da gün içerisinde yeme, içme, su vesaire bir şey desek 20 euro etti. Hadi böyle bir yere geldin, girdin 5 euroya, 25 euro. Burada da bir şeyler içtin, en fazla 5-10 euro ödersin. Etti 35 euro. 10 euro da akşam
eğlenceye çıktın, bir şeyler içtin vesaire bilmem ne. 40-50 euro arasına ben mesela şahsen bir genç olarak kapatırım burayı. Biraz ama düşük bütçeli söylüyorum sizlere. 30 euro ile 50 euro arası değişir. Eğlencesi de işin içindedir bence bunun. Çünkü buralarda gece hayatı, yani gidiyorsunuz bir şey içiyorsunuz, bir alkol bir şey içiyorsunuz, kahve içiyorsunuz. En fazla 4-5 euro ödersiniz yani mekanda, orada burada. Siz otelde kalmak istediniz. Hemen Booking'e giriyorsunuz, bakıyorsunuz. Ben sizin yerinize baktım. 50 eurodan başlıyor. Hadi 60 euro diyelim, böyle biraz elle tutulur yerler. 60 euro ile 80 euro arasında elle tutulur bir yer olur. Bir tık daha güzel bir yer isterseniz 100 euroya bulursunuz. 100 euronun üstünde illaki yer vardır ama o kadar fazlaya kaçacağınızı zannetmiyorum. Çünkü 80 euroluk yerde sizi idare eder. Bir kişi gecelik fiyat bu tabi bu arada. Yani bir kişi geldi, bir otelde kaldı diyelim, 70 euro. Yemesi içmesi 20 euro desen, eğlencesi bilmem nesi bence 100-110 euroya bir kişi böyle biraz iyi harcayarak kapatır burayı. 100 euro desen ya. Bilmiyorum, Türkiye'deki fiyatlarla kıyaslayın işte. Tabi buraya uçakla geleceksiniz, trana ineceksiniz, orada gezeceksiniz vesaire. Bunları da hesaba katın yani. Hani sadece Sarande'ye tatil gibi düşünmeyin. Buraya da inersiniz ama. Bir tane tur firmasının önünden geçiyordum da günlük tur var. 35 euro yazmışlar. Sordum, 30 euro dedi. Şuraya götürüyorlarmış. Kuro Reza'ya götürüyorlarmış. Orayı sordum. Şurasıymış. Burada bir tane koy var. Adı Kuro Reza. Oraya götürüyorlarmış. Daha doğrusu birçok farklı yere götürüyorlar da 30 euroya olan tur buraya. Buradaki koya gidiyorlar. Zaten yol üstünde bir sürü koy vardı. Onlardan biriydi muhakkak. Yani belki de görmüşümdür, emin değilim. Bakın burada da farklı koylar var. Tekne turuna da katılabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Ha, Kuro Reza burasıymış bak. Fotoğrafı da var. Güzel bir yere benziyor, masmavi. 30 euro diyor. Burada bir menü var. Bakalım yemek fiyatlarına. Kahvaltı 7 euro. Şunlar var içerisinde. Daha sonrasında burada omlet var. 4 euro, 3 euro. Hello. You want to speak? The Sea Sarande tour is amazing. I went. How much did you pay? I pay 25. 25. But they give you a sandwich and they give you a soft drink Okay. as much as you want. Where are you from? I live in London. You live in London? But my parents, are you from Turkey? Yes, I'm from My Turkey. parents are from Azerbaijan. Oh, nice. Yes. So I understand your Turkish. Which part of Turkey are you? İzmir. Izmir. Nice. Yeah. Very nice. Do you think Like here in is expensive? More expensive than Barat. Hmm. More expensive than Barat. Barat was more cheaper. But it's not bad compared to Turkey. Turkey is more expensive, I right? think, yeah, no? Yeah, I was just showing the prices of the food. Yeah. More or less 7 euro, 8 euro. Only thing, But like if you eat fish, 13 euro, It's a 20. tourist area. Yeah, this So is if tourist you live area. a little bit away from tourist area, it might be cheaper. Yeah, probably. Yes. But Yeah. Turkish food is very You nice. like? Yeah. I like the dolma. Ah. There's nothing like dolma. Yes. Thank you so much. That's So okay, nice to you're meet you. welcome. Bye bye. Bye-bye. Abla çok kısık sesle konuşuyordu ya. Çok kısık sesle konuşuyordu. Ben de fiyatları göstermek istiyordum sizlere. Fiyatları söyleyeyim düz hesap. Hamburger yerseniz 5-6 euro. Balık yerseniz 10-12 euro. Orası bayağı turistik bir yer bu arada. Yani komple burası turistik de orası bir tık daha turistikti. Abla şey diyor, bir tane daha tur var diyor. Merkeze yakın bir yerde. 25 euroya gitmiş. Bir tane sandviç almışlar. Bir de sınırsız içecek. Böyle gazoz mazız herhalde, meyve suyu. Bir sürü böyle koya gitmişler. Orada durup yüzmüşler vesaire. Gün boyu sürüyor tur. Daha demin size bahsettiğim tur işte ya. Onu 25 euroya yapmış. Çok iyi dedi. Liman da burası. Şöyle göstereyim hemen sizlere. Tekneler buraya yanaşıyor. Gemiler buraya yanaşıyor. Araba kiralamak isteyenler için de fiyat göstereyim. 20 eurodan başlıyor araba kiralama. Motor kiralama da 15 eurodan başlıyormuş. Tabii bu başlangıç fiyatı, illaki bir tık daha pahalıdır diye düşünüyorum. Bak her gün turlar kalkıyor. Sarande, Korfu. 6'da, 10'da, 11'de, 4'te ve 7'de kalkıyor buradan. Korfu'dan dönüş saatleri de burada.
Döviz büroları var. Paranızı döviz bürosundan bozdurabilirsiniz. Her yerde ATM var. Para çekebilirsiniz. Ha, burada mesela bak Türkçe yazıyor. Hoş geldiniz yazıyor sağ üstte şurada. Burası limana yakın olan halk plajı. Şöyle göstereyim. Burada herhangi bir ücret vesaire bir şey ödemenize gerek yok. Gelin burada atın havlunuzu. Girin yüzün. Suyun içi de çakıl. Sahil de çakıl. Şöyle ileride de var. Orası kumsal gibi ama çok emin değilim. Oraya kadar yürürüz şimdi, bakarız. Bir tane barın önündeyim şimdi. Mojito 5 euro diyor. Başka bir alkol yazmış 5 euro. Cuba Libre romdan yapılıyor. Bu da 4,5 euro. Bak burada 4,5 euro, 2,5 euro. Ne diyor? Şarap 2,5 euro. Uzo var 2,5 euro. Büyük bira 2,5 euro. Fiyatlar böyle. Eğer alkolsüz içecek alırsanız o da 2 euro. Burada happy hours'lar var. İşte 350 lek diyor. 3,5 aynen 3,5 euro. Biraz daha 1 euro daha ucuz oluyor şeyde happy hour'da. Onun da ama saatleri oluyordur. Ha bak burada Long Island falan diyor. 5 euro, 4 euro. Yani aşağı yukarı alkol fiyatları da bu şekilde. Sahile hediyelik eşya standları kurmuşlar. Magnet, incik boncuk. Standart bir hediyelik eşya standı diyeyim. Güzelmiş ha magnetler. Sahilin kenarında hemen böyle oteller var. İşte 80 euro falan bunlardır büyük ihtimalle ya. 80-100 euro olan bunlardır. Bir tık daha pahalıları olan var. Onlar tabi özel yere kurulmuş oteller. İşte restoran her şey içinde. Türkiye'de birkaç günlük tatil hesaplayın mesela. 3 günlük tatil yapmak istedim Türkiye'de. Kaç paraya patlar? Fiyatları bilmediğim için soruyorum. Mesela otel ne kadardır? Yeme içme ne kadardır? Gece eğlencesi, alkolü bilmem nesi ne kadardır? Bir yazar mısınız yorumlara? Çok merak ettim. Ya buranın fiyatlarını da aşağı yukarı göstereceğim ben bu videoda. Görmüş olacağız yani. Bir kıyaslayalım bakalım. Şehrin hemen merkezindeki sahile geldim şimdi. Bakın burası da çakıl. Kum değil. Ben çakıl seviyorum. Kum oldu mu böyle şey oluyor. Batıyor insanın üstü başı. Çakıl her zaman iyidir. Burada duş alabileceğiniz böyle alanlar da var. Ama bir kabin görmedim, yani üstünüzü değiştirebileceğiniz bir kabin görmedim. Buranın tek sıkıntısı işte bu tarafa tekneler geliyor vesaire. Hemen yan tarafta büyük gemiler var. Ben çok sevmiyorum açıkçası böyle büyük gemilerin, teknelerin olduğu yerlerde yüzmeyi. Ama bakın burası daha temiz gözüküyor. Daha demin girdiğimiz yer daha pisti ya. Burada daha temiz gözüküyor vallahi. Köpek suya mı girmiş? Esniyor, bak nasıl esniyor. Suya girmiş olabilir. Islak çünkü üstü ya, evet. Hemen şeyin arkasında bak. Şu hediyelik eşya standlarının arkasında insanlar geliyorlar, burada takılıyorlar. Suya giriyorlar. Temiz de gözüküyor ya. Vallahi bak günahını almışız buranın ha. Diğer taraf daha böyle bir şeydi, pisti. Burada sağ tarafta turcular var. Bot turu satıyorlar. Sol tarafta bir tane mekan var, müzik geliyor. Ne diyor? Happy Hour diyor. 5,5 ile 8 arası içtiğiniz her içecekte 150 lek indirim diyor. O da 1,5 euro indirim. Yani her seçtiğin içecekte 5,5 ile 8 arası 1,5 euro indirim yapıyorlarmış. Güzel. O da güzel. Burada tekneler var. Tur tekneleri, özel botları, teknesi olan insanlar marinaya bırakmışlar. Arnavutluğun Marmaris'i diyebilir miyiz buraya? Öyle bir hava sezdim. Şu çok ilginç bir şeye benziyor ya. Ne güzel yapmışlar onu öyle. Deniz fenerinin minnak versiyonu gibi ama biraz farklı. Şu kısım Marmaris'in sahil kesimine benziyor. Merkezdeki sahil kesimine. Sağ tarafta bot turu satıyorlar. Hemen arkada tekneler var, gemiler var. Benzettim oraya.
En son oraya gittiğimde de birkaç esnaf abiyle konuştum. Dert yanıyorlardı Türk turistlerden. Geliyorlar burada çok fazla para harcamıyorlar falan diye. Ya böyle şey muamelesi yaptılar. Boşu boşuna geliyorlar, yer işgal ediyorlar, para kazanamıyoruz. Hesabı yaptılar bana. Dedim abi yanlış düşünüyorsunuz yani. İnsanlarda zaten para yok, tatil yapmak istiyorlar. Ayırdıkları 3 kuruş paraya kendi ülkelerinde tatil yapmaya çalışıyorlar ki ateş pahası her şey. Haberlere bile çıktı ya. Türkler bir otele gitmek istiyor da daha fazla para ödüyorlar. Yabancı birisi ya da yurt dışından rezervasyon yapıldığında daha ucuza denk geliyor. Böyle şeyler var ülkede. Yani kendi halkına düşman başka bir ülke görmedim ben açıkçası. İstemiyoruz. Kendi insanımızı istemiyoruz. Ya kimi kimin toprağında istemiyorsak orası da ayrı bir soru işareti. Bilmiyorum, çok garip her şey ya. İnsanlar bak Yunan adalarına tatile gitmeye başladılar. Şimdi yabancı turist de gelmiyor doğru düzgün tatil bölgelerine. İnsanlar gitti yabancı ülkeye, gördüler porsiyonlar ne kadar büyük, fiyatlar ne kadar ucuz Türkiye'ye kıyasla. Yani dünyanın şeyini yiyor, 2 kişi 3 kişi 20 euro para ödüyor. Bol porsiyon yiyor, tabakta şeyler kalıyor bile, yani yemek içecek kalıyor bile. Türkiye'de o paranın 2-3 katını veriyor, yarı porsiyonlu yiyor. Maalesef içler acısı durum, yani hiç hoş değil. Bunu bir gezgin kardeşiniz olarak söylemek zorundayım maalesef. Türkiye'de bulundum yakın zamanda, birkaç yere de gittim. Böyle gözlemleme şansım da oldu. Her şey ateş pahası, kusura bakmasın kimse. Uçak biletini hallettiğin zaman uygun fiyata her türlü yabancı ülkede daha iyiye tatil yapıyorsun, daha ucuza tatil yapıyorsun, yani bu bir gerçek artık. O ne ya, öyle yılan gibi çıkmış, demir çıkmış suyun içinden. Çok kötü kokuyor, mazot kokuyor ya. İşte gemiler gelince sahile böyle oluyor. Burası da en uçtaki halk plajı. Sarı sarı görünce kumsal mı acaba diye düşündüm de bunların yansımasıymış. O yüzden kumsal gibi gözüküyormuş. Yani kum değil, çakıl. Kumsaldan kastım o. Burada şemsiyesini getiren koymuş, takılıyor, yüzüyor. Bu sahil daha canlı çünkü günün son ışıkları buraya vuruyor. O yüzden insanlar güneşin tadını çıkarıyorlar. Daha kalabalık burası. So on the boat, 2 drinks included per person, right? We take you to a UNESCO protected national resort where you might see dolphins, right? There's gonna be a live DJ set. DJ is gonna be performing all the time, and then we slowly take you back, and there's gonna be an after party at our Funaway Club, right? 2 shots included per person. Also, my man, it's only 40 euros. 40 euros. Yes, and since you're a really cool guy, maybe I could arrange you for 35 euros. Ah, thank you man. Yes, Thank you so yes. much. Thank you so Yes, much sounds man. good. Halk plajının hemen arka tarafında bir tane restoran var. Şu ana kadar gördüğüm en lüks ve en büyük restoran burası olabilir. Yukarıda bar kısmı da var. Şöyle bir fiyatları kurcaladım. Müzik var diye hızlı fiyatlara baktım. Görüntü aldım sizler için. Balık genelde menünün ana yemeğini oluşturuyor. 15 ile 25 euro arasında balık yiyebiliyorsunuz. Üst kısmı bar demiştim. Kokteyl vesaire vardı menülerde. Şarap marap vardı. 5 euro ile 10 euro arası da alkol içebiliyorsunuz. Kokteyl vesaire içebiliyorsunuz. Yani şu ana kadar gördüğüm en lüks restoran. Oraya oturduğumuzu farz edelim. Bir tane somon söyledim 20 euro. Bir de şarap söyledim 5 euro, 25 euro. Hadi 30 euro olsun. 30 euroya denizin hemen kenarında, bakın manzarayı da göstereyim şöyle. Aha da manzara bu şekilde. Şu ana kadar gördüğüm en lüks restoran orasıydı. 30 euroya kalkabiliyorsunuz orada. Yani Türk lirasına vurun. Şu anki kur kaç para bilmiyorum. Hesaplayın, işte o kadar TL ediyor. Türkiye'de kaç para tutar ya? Bir yazlık yerdesiniz. Marmaris'tesiniz varsayalım. Oturdunuz deniz kenarında bir mekana. Bir somon yediniz, yanına rakı içtin, şarap içtin, bir şey içtin, bilmiyorum. Ne kadar tutar ya? Çok merak ettim. Yazarsanız çok sevinirim. Varsa yakın zamanda giden çok memnun olurum. Yazarsa kaç para yapıyor bir kıyaslayalım. Burada 30 euro. Türkiye'de ne kadar yapıyor bir bakalım. Abiyle göz göze geldik. Gel dedi, açıklayayım sana, nereye gittiğimizi göstereyim dedi. Ben de nezaketen dinledim. 20 euroya tur yapıyorlar. Bir gün boyunca sürüyor. 10.30'da başlıyorlar. Akşam 5-5.30'a kadar sürüyor. Şimdi nereden başlıyorlar? Buradan başlıyorlar. Buraya götürüyor, yarım saat kalıyor. Yarım saat kalıyor. Yarım saat kalıyor burada. Burada da yarım saat kalıyor. Buralara araçla ulaşım yokmuş. En son Krores Körfezi'ne gidiyor. Burada 2-3 saat
sıcak kalıyormuş. Takılıyorsunuz sahilde. Şemsiyeye para ödemenize gerek yok. Ücrete dahil. İşte olta veriyorlar size, şnorkel veriyorlar. Dilediğiniz gibi takılabiliyorsunuz. Hepsi ücrete dahil. Yeme içme olayı nasıl yapılıyorsunuz? Yeme içme olayını şöyle, içeride buzdolabı varmış. Kendi yemeğinizi, içeceğinizi kendiniz getiriyorsunuz. Oraya koyuyorsunuz. Orada soğuk, serin kalıyor. Yani yeme içmeye de para ödemiyorsunuz. Kendiniz hallediyorsunuz. Şu 5 yeri gezmiş oluyorsunuz. Fiyatı 20 euro. WhatsApp numarası da bu şekilde göstereyim. İletişim kurmak isterseniz abi sağ olsun açıkladı. Thank you so much. Faleminderit. Tur şeyi de bu. Thank you. Göz göze gelince gel dedi, açıklayayım dedi. Şeydi, telefonla konuşuyordu. Ben de telefonu kapatınca nezaketen gideyim dedim yanına. 20 euroya uygun. Bak, yeme içmeyi de kendin hallediyorsun. Gayet güzel. Pamuk şekeri makinesi varmış burada ya, baksanıza. Eskiden mahalleye gelirdi, pamuk şeker diye bağırırdı dayılar. Şimdi makinelerde satıyorlar ya. Pamuk şekeri yazmışlar bir de. Vay be. Eskiden gelirlerdi mahalleye, böyle duyardık. Thank you. Duyardık sesini, giderdik pamuk şeker alırdık. Ne günlerdi ya. Pamuk şekeri. Hava karardı sayılır. Işıklar da yandı. Sokaklar canlandı. İnsanlar gündüz vakti yüzüyorlar. Suyun tadını çıkarıyorlar. Akşamları da işte şu an restoranlardalar. Bir şeyler yiyip içiyorlar. Daha sonrasında belki buralarda yürüyecekler. Alışveriş vesaire yapacaklar. Bir tatlı yiyecekler. Daha sonrasında bir mekana geçip eğlenecekler. Bir şeyler içecekler. Günü böylelikle bitirmiş olacak insanlar. Biz de ne yaptık? Buraya geldik. Saranda'ya geldim Tiran'dan. Bir şeyler yedim buraya gelir gelmez. Bir depo yaptık, enerji depoladık. Daha sonrasında gittik, yüzdük. Fiyatlardan bahsettim, sokakları gösterdim, plajı gösterdim. Yani maksadım buydu. Size burayı göstereyim, tanıtayım istedim. Gönül isterdi ki bahsettiğim fiyatları gidip yerinde deneyimleyeyim. Mesela o restoranda, anlattığım restoranda gidip yiyeyim, bakayım gerçekten fiyata değer mi, kaliteli mi vesaire. Ama bazı şeyler bütçeyle alakalı. Ne yazık ki benim bütçem de buna yetiyor. O yüzden elimden geldiğince sizlere bir yeri tanıtmaya, göstermeye çalışıyorum ama imkanlarım dahilinde. Bunu anladığınızı düşünüyorum, yani beni anlayacağınızı umuyorum. İleride bir gün iyi bütçem olursa tabii ki her şey daha da farklı olacak. Yani yerinde deneyimleyerek sizlere anlatmayı, göstermeyi çok isterim. Her yer canlandı vallahi ya. Artık güneş zaten kayboldu da artık son ışıkları gökyüzünde. Ay da çıktı. Çok güzel bir görüntü var şurada ya. Bayılıyorum şu görüntüye. Yani o gökyüzünün sarıya döndüğü, daha sonrasında olduğu, karanlığa geçtiği kısma gerçekten hayranım. Yani gün batımcıyım ben. Bunu zaten beni takip edenler biliyorlardır. Benlik bu kadar. Bu videoluk da bu kadar. Daha fazla aynı yerleri gösterip tekrara düşmek istemiyorum. Zaten farklı işte bot turlarını tanıttım, restoranları vesaireleri, fiyatları gösterdim. Bir fikir oluşsun istedim kafanızda. Bu tarz konseptleri çok fazla yapmıyorum. O yüzden bilmiyorum hani bu tarz içerikler nasıl yapılır, tatil bölgesinde bir şey nasıl anlatılır, gerçekten bir fikrim yok. Ama elimden geldiğince göstermeye, anlatmaya çalışıyorum. Umarım keyif aldınız, umarım bir şeyler öğrenebilmişsinizdir fiyatlarla ilgili, burayla ilgili vesaire. Bir sorunuz olursa YouTube'da videonun altına yorumlara yazabilirsiniz. Bu videoluk benden bu kadar dostlar. Ben de artık hostele geçer, dinlenirim. Böyle yerlerin tek tadı çıkmıyor. Yani mesela ben dağda tek başıma çok keyif alıyorum. Ama böyle yerlerde tek başıma ne yapacağımı bilmiyorum, anladın mı? Biraz önce marketten bir içecek aldım, oturdum sahile. Gün batımına karşı, denize karşı bir içeceğimi içtim, oturdum. Sonra bekledim havanın kararmasını, yani biraz kendimi dinledim. Biri olsa ama biraz daha keyifli geçiyor yani. Ben o taraftayım açıkçası böyle yerler için. Neyse, kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim. Adios amigos.